Evet efendim. Hoş geldiniz. Sinan Bey, sizden bir takdim rica ediyoruz. Hoşluğunuza geldik. Ne yapıyoruz, neredeyiz, ne konuşuyoruz? Onunla ilgili sizden bir takdim rica ediyoruz. Metin abimizin devlethanesindeyiz, sağ olsun bu mekanı bize açtı. Şeyma ablaya da çok teşekkür ederiz yakınlığı için. Oğlum Serhan'la birlikte her zaman yaptığımız sohbetleri bu kez biraz daha ölümsüzleştirelim diye kameraya alma niyetindeyiz. Destur deyip başlayalım, bakalım ne çıkar ortadan. Gerçekten öyle. Bir destur çekelim. Eyvallah. Şimdi Sinan'ım, biliyorsun biz bu programı düzenlerken aslında program falan diyorum, çok ciddi bir işmiş gibi. Biz sohbet yapıyoruz. Dediğin gibi de bu kayda alınırsa hayırlı bir iş olacağını umuyoruz. Şimdi bir adının üzerine epey tartıştık, hatırlarsın. Eyvallah. Yani ne diyelim, adı ne olsun. Benim içime o zaman hatırlarsın şey vardı. İnci mercan avcıları diye doğdu. Sonra dedik ki ya bunu muhabbet sofrası yapalım. Arkadan bir şey geldi, bir ilham daha geldi. Bunlar da güzel de sen bunu çilingir sofrası yap. Allah Allah, nereden çıktı şimdi bu çilingir sofrası? Oraya takıldım tabii. Eserde Bektaşilik de var. Şimdi ne yapalım? Çilingir sofrası bu. Ne işe yarayacak? Nedir? Derdimiz ne? Kitli gönülleri açalım. Evet. Bildiğin gibi herkesin zannettiğinin biraz arkasında duran, tabii ki herkesin zannettiği çilingir sofrası var. Ama onun arkasında bir de manası var. O mana, çilingirleri ne zaman çağırırız? Kapılarımızı açacak anahtarımız yoksa ya da kaybettiysek. O zaman kapıyı açmak için bir çilingir çağırılır. Çilingir gelir, kapıyı açar. Açılmayan kapıyı açar. Yani açamadığımız kapıyı açar. İşte bu Bektaşi Meşrep Muhibba'nın bildiği gibi gönülleri açma manasına kullanılır. Bir anahtardır. Bu anahtar da kelamdır. Kelam ile açılır. İnsanların gönülleri, dışarıdan şeyleri yok. Kapı kolları yok. İçeriden açılır. İçeriden açılabilmesi için de dışarıdan kelam için içeridekini razı etmesi lazım. O zaman çilingirin o gizli kapı açış hüneri genellikle ilahi kelamın gönülleri fethetmesi olarak anlatılır. Buradan ilham alarak dedik ki bu da çilingir sofrası olsun. Sohbetler her türlü kurulabilir sofra. Bu sofra öyle bir sofra. Eyvallah babam. Çok hoş oldu. Serhan'ın da katılmasına ben çok sevindim. Çünkü Serhan'ın hayranıyım, biliyorsun. Sizin hayranı. Şimdi aman efendim, estağfurullah. Şimdi onun musikideki zevki senden gelen, babadan, dededen gelen üç aşamalı değil mi? Onları kendinde rezüme etmiş, özümsemiş, bal yapmış bir kardeşimiz. Sohbete Evet, asıl katkı oradan gelecek yani. Eyvallah. Biz seninle şey yap, pi şeker miyiz? Evet. Şimdi sohbetleri, bu madem çilingirden söz açtık, bu çilingirin aslında ne olduğuna dair, kelamın ne olduğuna dair bir iki söz edebiliriz. Şimdi kelam kelimesi de çok güzel. Yani biz ona Türkçe sözcük de diyebiliriz tabii. Başka dillerde de çeşitli karşılıkları var. Ama kelam yara açan söz demek. Kelam kelimesi yara açmak demek zaten. Kelime bir şeyi yaralamak. Şimdi yaralamak demek iz bırakmak demek. Bir insan yara aldığı zaman herhangi bir şekilde onda izi kalır. Dolayısıyla kelam teshir ederse, ruhlara tesir ederse o zikre sebep olur. Yani hatırlamaya. Biz de biliyorsun geleneksel olarak da Efela tezekkürün Kur'an-ı Kerim'den tahsil ederiz. Eğer hatırlıyorsanız neyi hatırlayacağız? İşte o kelamı hatırlamak için onun açtığı yara dert yarasıdır. Derler ki derdi olmayana derman yoktur. Önce derde düşülür, sonra derman aranır. Şimdi peki insan durup dururken derde düşer mi? Manevi bir dertten söz ediyoruz. Durup dururken derde nasıl düşsün? Onun için bir çok şey vardır, hoş bir anekdot var ama ona girmeyeyim, onu daha sonra yaparız. Fakat Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime var. Bugün böyle bir şey oradan geliyor, kaynak oradan geliyor. Her zaman gelsin keşke. Vel asre innel insane lefi husrin diye bir ayet var. Buradaki asır zaman olarak işte bir 100 yıl bir asırdır diye çevriliyor, biliyorsunuz çeviriler böyle. Ama mana ehli böyle okumuyor. Vel asre innel insane dediğine göre
insanın asrı dediğine göre bu insan ömrü olsa gerektir. Dolayısıyla insan ömrüne dikkat çekiyor. Vel asre. Burada yemin yok. Herkes yemin ederim ki filan. İlahi şeyde, kelamda yemin yoktur. Orada dikkat çekme var. Yani insan ömrüne dikkat edin. Vel asre innel insanı lefi husren. Hüsrandadır. Şimdi bunu çevirilerine bakıyoruz hep beraber. Hüsrandadır, perişandır, mahvolmuştur. İşte bildiğimiz negatif birçok şey. Hayır. Bunu İngilizce çevirsek, başka bir dilde söylesek olur mu? Türkçe'de söylesek hüsran yerine olmaz. Şimdi çevirilere karşı mısın? Hayır. Buradaki hassasiyeti çevirirsen tamam çevir. Hüsran hasretten geliyor. Yani her insan varoluşuyla birlikte bu alemde hüsrandadır. Bakın ömrüne diyor. Hep hüsrandadır. Hep hasret çeker. Ne demek bu? Günlük hayatımızda bakalım. Bir şey isteriz. Şunu elde edersem bir sevgili isteriz. Sevgiliye kavuşuruz. Değilmiş. Mal mülk isteriz. Ona kavuşuruz. Değilmiş. Bir konuda usta olmak isteriz. Usta oluruz. O da değilmiş. Hasretinde olduğumuzun onlar olduğunu, yani bir takım sahiplenmeler, bir takım ulaşmalar, makamlar, mevkiler olduğunu zannederiz. Ama ulaştığımızda onun olmadığını görürüz. İşte hakiki hasret, insanın kendi kaynağına olan, yaratılış kaynağına olan hasreti olduğu için onu dışarıdan hiçbir şey doyuramaz. Şimdi ilahi kelam ne peki? İlahi kelam vahiy ile gelen kelamdır. Akılla değil, sezgiyle değil, diğer hayal ürünü değil, ilahi kelam. Yani niye? Bunun ne farkı var yani diğer kelamla? O kelam ki bu hasretin kaynağından gelir ve insana kendi vatanına, asıl öz kaynağına davetiye çıkar. İşte o zaman lefî husrin illellezine amenu. İşte o zaman iman gerekiyor. Onlar ki iman ederlerse, iman ne? İşte bir meçhul bir tanrıya inanmak. Ya da işte birilerinin vaatlerine inanmak. Hayır. Burada sorun kendi hasreti olduğuna göre insanın. Hasret de kendi asıl vatanı kaynağı, yaratılış kaynağı olduğuna göre. Dolayısıyla dışarıda herhangi bir şeye inanmakla ilgili değil bu. Bu inanmak değil, iman. İman ne? Amene, emin olmak. Emin olmak, mutmain olmak. Doyuma ulaşmak. Dışarıda hiçbir şey seni doyurmuyordu. Öyle bir kaynaktan davet var ki sen ancak orada doyurulabilirsin. O senin dışında hiçbir yerde değil. Amenu. Ve amilus saliha. Eğer bu eminliğe, bu mutmainliğe erişmek istiyorsan salih ameller işlemen lazım. Şimdi Sinan'ım çok ilginç. Salih ameli çeviriyorlar. İyi işler yap. İyi işler. Nedir onlar? Ya insanlara faydalı ol filan. Güzel ama bununla ilgili değil. Burası çok özel bir şey. Salih amel ne olabilir? İsmi üzerine salih. SLH. Bu sözcük iki anlamlıdır. Sulh ve salah. Sulh barış demek, salah kurtuluş demek. Bu nedenle ezan-ı şerifte hayyâle salah, hayyâle felah der. Yani insanları salaha çağırır, kurtuluşa çağırır. Dört duvar arasına gel de şu ritüelleri yap diye çağırmıyor. Gel salaha kavuş. O zaman salih amel öyle bir fiil işleyeceksin ki bu barışık olacak ve kurtarıcı olacak. Peki ne demek? Kurtarıcılık ne demek? İnsanları yoksulluktan kurtar, cehaletten kurtar, sıkıntıdan kurtar, darlıktan kurtar, şifa ver. Eline gelen neyse, ne kadarsa. Çünkü verdikçe kaynak coşuyor. Bu salih amel, insanda kendisindeki öz kaynağın harekete geçmesi için, pınar suyunun fışkırması için bir şey. Bir yol. Hep tazeliyor kendini. Evet. Hep tazeliyor. O zaman iman, ancak bu salih amellerden sonra oluşan mutmainliktir. İsa Nebi İncil-i Şerif'inde öyle gider, çarpıkları iyileştirir, işte yoksulları, hastaları iyileştirir biliyorsunuz. Hatta ölüleri diriltir ilahi şeyle, kelamla. Ama bir şeyde mabedin içine gider. Mabedin içinde ama bir şey vardır. Oradaki ne diyelim ziyaretçi.
O da havuzun başında abdest almaktadır. Onlar vaftiz diyorlar işte. Yıkanmaktadır. Ama ama olduğu için etrafında kim var kim yok görmüyor. İsa Aleyhisselam da tam yanına geldiği zaman kimsin yani kim geldi diye gözü görmediği için şey yapıyor. Merak içinde bir de. Yani ne oluyor? Kim var karşımda? O da diyor ki merak etme diyor. Yani zarar vermeyeceğim. Orada eline çamur alıyor. Daha doğrusu toprak alıyor. Suyla ıslatıyor. Ve amanın gözlerine sürüyor. Şimdi diyor aç gözünü. Ama açıyor bakıyor ki görüyor. İsa Aleyhisselam diyor ki gözünü kim açtı? O da diyor ki bunu insan yapamaz. Olsa olsa Rabbim açtı. O zaman İsa Aleyhisselam koşuyor kapıya ve feryat ediyor. Göklerdeki babayla ben birim diyor. Tevhidi söylüyor. Yani benim elimden hak tecelli etti. Ben yapmadım. İnsan kimsenin gözünü açamaz. Ama hak tecelli ederse açılır. İşte o zaman mutmain oluyor. O zamana kadar o da mutmain değil. Tabii seyr-i sulukumuzda mutmain olmadığımız şeylerde kuşkuluyuzdur. İlham alırız, şüpheye düşeriz falan ama seyr-i sulukta mutmain olmak salih ameller. Bizden hakkın eli işliyor olduğuna emin olduğumuz zaman ikilik birlik haline gelir. İkili birlik olur. O zaman şeye bir daha bakıyoruz. İnsanın ömrüne bak. Hasret içindedir. Ama emin olması, iman etmiş olanlar hasretleri bitmiştir. Nasıl iman edilir, emin olur? Salih amel, barışık ve kurtarıcı işler yaparak ancak olabilir. Sonra arkasından nasıl bu salih ameller nedir? Ya nasıl yapacağım? Barışık nasıl yapayım? Formül ne? Kurtarıcı, evet değil mi? Soru geliyor yani. Tümelden tikele doğru gidiyor çünkü anlatım. Felsefi dille konuşursak. Orada ne diyor? Ve tevâsöv bil hak ve tevâsöv bis sabr. Hakkı gözetenler ve sabredenler. O zaman hakkı gözetmek adalet. Hakkı gözetmek. İnsanlar arasında adil olmak. Liyakate hürmet etmek. Kimseyi liyakat dışında birbirine haksızlık ederek korumamak. Onlara o şekilde hizmet etmek ve sabır da herkesin zannettiği gibi bir şey yapmadan oturup beklemek değildir. Sabır, çalışma üzerinde ısrar etmek. Hakkı gözetmeye ısrarla devam et diyor. Sabret orada. Yani ısrarla bunu yap. Hemen sonuç alamadım diye üzülme. Hemen sonuç ortaya çıkmaz. Değil mi? Kapıyı çal ki açılsın. Ne zaman açılacak? Çal bakalım. Yani çal, kapıyı çal, hizmeti sürdür. Hizmetten sen program yapıp şu zaman bitmeli, bu zaman bitmeli, alacaklıyım ben, Tanrı da bunu niye yapmıyor falan gibi hesap sormuyorsun. Onun ortaya çıkması. Şimdi buradan kelama, yani surede bizi destekledi, sohbetimizi. Buradan kelama tekrar döndüğümüzde kelam, evet bir bakıma kavram demek, yani kavrayış, bilinçli olmak, anlamak tabii ki. Ama bir de neydi? Marifeti vardı, yani kapı açıyor. Kapı açması onun sanatsal yönü. Kavranması felsefi yönü. Ona iman etmek dini yönü. O zaman sanat, din, felsefe bu işin açılımıdır. İnsanlar buna ancak bu metotları, bu disiplinleri cem ederek, kavrayarak onlarla erişebilir. Yani böyle bir anahtar, çilingire bak ya. Ne yapıyor? Böyle. Değil mi? Çilingir. Şimdi bu anahtara sembol diyoruz. Şimdi bu sembol meselesi ilgi çekici bir şey. Sembol, Grekçe bir sözcük tabii. Türkçesi yok mu? Var canım, simge. Arapçası var, rems. Değil mi? Ama sign da deniyor mesela İngilizce değil mi? Sign. Yani, evet, işaret. Ama sembol bunların hiçbiri değil. Sembol iki ayrı şeyi ama ayniyetten ayrılmış iki ayrı şeyi birliğe getirmek demek. Tevhid demek. Arapçadaki karşılığı tevhid. Vahid. Birliğe getirmek. Şimdi simbolon Grekçe'de bir şeyi kırıyorlar. Bir ticaret falan yaparken bir vazoyu kırıyorlar. Yarısını bir şeye veriyor tüccara. Öbür yarısı kendine kalıyor. Git o işi yap gel. Vazolar birbirine örtüştüğü zaman şu ücreti alacaksın. Şimdi ilginç değil mi? Evet.
O zaman simbolon iki ayrı şeyi ama aynıdan ayrılan iki ayrı şeyi bir araya getirmek. Vahdet deryasından uyanıp farka gelmek, farktan tevhid ile birliğe gelmek. Anlatılan şey bu. Bu nedir? Bu ferdi hikmet dediğimiz şeydir. Bu birey olmak demektir. Bütünlenmek demektir. Bir ömür aslında şu başına. Bir kelimeyi Efendim geçiyor. bazen bir ömür. nazar ile olur. Eyvallah. Bazen bir ömür çalışmayla olmayabilir. Ne belirliyor bunu? İhlas. Samimiyet. Evet. O nedenle din ihlastır. Yani dünyada her devirde, her zamanda, her millette, her kültürde din tektir. Nasıl olabilir canım? Binlerce çeşidi var. Evet. Binlerce görünüşü var. Aslı tek. İhlas. Halis, muhlis olmak. Samimi olmak. Samimiyet üzere olan herkes Allah'ın dinindedir. O nedenle söylenen şey, tasavvuf zevki, ariflerin zevkinde malumunuz, 5 ilke koymuşlar. Bu 5 ilke de Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Niye Kur'an-ı Kerim'e bu kadar vurgu yapıyoruz? Aslında cem ettiği için. Kendinden önceki, onlara gireceğiz. Kendinden önceki tüm inançları, özleri itibariyle cevamiül kelim sözcüğü, yani tüm kelimeler bende toplanmıştır diyen Resul-i Ekrem'in sözüyle cem edildiği zaman Kur'an ortaya çıkıyor. Orada da şöyle diyor. İlk şey İhlas. Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. Ondan sonra 2 sure var. Onlar duadır. İhlas suresiyle biter. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Nedir? Doğmaz, doğurmaz. Mekanı yok, zamanı yok. Yani Allah Allah. O kadar yalın ki hiçbir koşulu yok, hiçbir şey yok. Mutlak. İşte mutlak olan Allah'tır. Şimdi peki İhlas insanın özdeşliği, kendiyle özdeş. Yalanı yok demek. İhlas demek yalanı yok. İnsan yanlış yapabilir. İhlas üzere olup yanlış yapabilir. Tövbe hakkı var. Yanlışa tövbe yapılır. Yalana değil.